Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz hem çok şık hem de çok kullanışlı cupcake çantaları yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok şık ve çok kullanışlı. Ben sizler için şöyle iki farklı boyda ördüm. Tüm ayrıntılarını birazdan tek tek anlatacağım. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Kullandığım ipler Alize Cotton Gold, kullandığım tığ numarası ise 2.50 milimlik tığ kullandım. Arkadaşlar şöyle hemen diğerini de göstermek istiyorum. Çok şık. Hemen şöyle içini de göstermek istiyorum. Şu küçük olanlar dahi içine oldukça malzeme alıyor arkadaşlar. Kartınız, anahtarınız, küçük cüzdanınız, telefonunuz dahi sığar. Ben şöyle tam modeli görünsün diye içine birazcık elyaf koydum. Hemen onları şöyle çıkarıyorum içini göstermek için. Gördüğünüz gibi içi gayet geniş. Küçük bir çanta değil ama size bu küçük gelirse şöyle daha da büyük, bunun daha da büyüğünü yapabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle elyafsız da hemen kapatıp göstermek istiyorum. Benim o kadar çok hoşuma gitti ki anlatamam. Hemen şöyle kapatıp, hiç kurdele de yapamam aslında. Ama şöyle yapalım. Bakar mısınız? Boş bile çok güzel. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzeller güzeli modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve halkamın içinden geçirip 3 tane zincir çektim. Halkamın içine toplamda çektiğim zincirle birlikte 12 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle sihirli halkamın ipini şöyle çekip ortaya küçültüyorum. 10 11 ve 12. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12. İyice sihirli halkamın ipini tutup ortaya küçültüyorum ve ilk çektiğim şöyle zincirin tepesi değil de hemen bakın şuraya batıyorum. Daha düzgün bir bitiş olsun diye aslında şu zincirin değil de şu trabzanın tepesine batmış oluyorum. Şöyle kaydırma yapıyorum. Daha düzgün bir kapanış yapmış olduk bu şekilde. 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen bakın dibine batırıyorum. Şöyle dibine batıyorum. İkili trabzan. Şimdi her bir trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 24 tane trabzanım olacak. Bakın her bir trabzana 2 kez batıp ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 24 trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 24 tane trabzanımı yaptım. Ve yine bakın zincirin tepesine değil de şuraya şöyle kaydırma yaparak sabitliyorum. Şimdi 3. sırada yine 3 zincirle yükseliyorum. Hemen dibine batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Hemen yanındakine bir tane ikili trabzan. Hemen yanındaki trabzan tepesine 2 kez batarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bir trabzana bir kez batıyorum. İkinci trabzana 2 kez. Bakın önümdekine 1. Hemen yanındaki trabzana 2.
Evet. Bakın bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son bir tekli trabzanımı yapıyorum. Son bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve yine aynı yöntemle kapatıyorum. Yine 3 zincir. Yine şöyle bakın. Hemen dibine batırıyorum. Şöyle aynı yere 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi 2 tek bir çift yapacağız. Yani 2 tane trabzana birer kez batacağım. Hemen yanındakine batıyorum. 3. trabzana çift batıyorum. 1. Aynı trabzana 2. Şimdi yan yana 2 tane trabzana birer tane 1. Hemen yanındaki trabzana bir tane ikili trabzan. 3. trabzana 2 tane. Yani 2 tek bir çift yapmış oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Ve yine aynı yöntemle tam bu zincirin tepesine değil de şöyle yanına batarak kaydırmamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu çizgi daha düzgün görünüyor. Şöyle bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum ve hemen sihirli halkamı saklıyorum. Bazı arkadaşlar yazmışlar hiç çözülmeyen sihirli halka da var diye. Bu sihirli halka benim kolayıma gittiği için yıllardan beri hep bunu yapıyorum. Sonradan da şöyle çevirip hemen bir düğüm atıp sakladıktan sonra hiçbir sorun kalmadığı için diğer sihirli halkaları yapmaya hiç çalışmadım. Ama diğer eli alışkın arkadaşlar istedikleri gibi sihirli halka yapabilirler. Hatta zincir bile çekebilirler. Evet. Bakın hemen şurada şu büyüğü ben 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Küçüğü ise 4 sıra ördüm. Yine küçük yapacağımız için 4 sırada bırakacağım ama sizler büyütmek isterseniz en son 2 tek bir çift yapmıştık. Ben 5. sırayı 3 tek bir çift yaptım. Daha da büyük yapmak istediniz. Her sırada 4 tek bir çift, 5 tek bir çift şeklinde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Onu da belirtmek istedim. Ben şimdi küçük boy yapıyorum. O yüzden 4 sıra yaptım. Bu şekilde sıraları büyüterek istediğiniz boylarda çantalar yapabilirsiniz. Hemen ben burada bir zincirimi çekmiştim zaten. Kusura bakmayın, sesim biraz kısık. Ağustos'ta üşüttüm diyeceğim. Güleceksiniz biliyorum. Ama maalesef üşüttüm zannedersem sesim bayağı kötü. Şimdi 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Arkadaşlar burada bakın önden tek telini alıyorum. Şu şekilde. Tek tel, pardon, şöyle arkadan alalım. Arkadan tek tel alarak ikili trabzanlar yapacağım. Şu şekilde. Arkadan tek tel alarak ikili trabzanlar yapacağım. Bu sırada arttırma, eksiltme yok. Her bir trabzanın tepesine şöyle bakın arkadan tek tel alarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde bitireceğim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Kapatmamı yine aynı şekilde yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Şöyle hemen dibindekine batıyorum. Ve çektiğim zincirle beraber yan yana 3 tane ikili trabzan yaptım. 4. trabzanın beline doluyorum şu şekilde ve ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Dördüncü trabzanın şu şekilde beline doluyorum. Bazen ekran kayıyor, kusura bakmayın, sonradan ekrana bakıp fark ediyorum. Tekrar şöyle göstereceğim. Bakın
Hemen yanındaki trabzandan başlıyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 4. trabzanın beline doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın bir tane trabzanım kaldı. Hemen onun da beline doluyorum. Ve yine bakın şu zincirin değil de şu trabzan tepesine batarak kaydırmamı yapıyorum. Burada tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Şöyle dibine batarak devam ediyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın beline doladığım ikili trabzanın önüne geldim. Yine beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Hemen 1 2 3 hemen beline doladığımın trabzanın yine tekrar beline dolayarak ikili trabzan. 1 2 3 hemen zaten bakın önüne geliyorum ve beline doladığım ikili trabzanın beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Kaç sıra yapacağız? Şöyle hemen birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm. Eğer büyük yapacaksanız 1 2 3 4 5 6 7 sıra örmüşüm arkadaşlar. Bu şekilde ben 6 sıra örüp 3 taneyi ördük. 3 sıra daha örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Tığın başını doluyorum ve en son bakın beline dolayarak yaptığımız ikili trabzanın beline dolayarak ikili trabzanımı yapıyorum ve aynı yöntemle kapatıyorum. Şöyle birlikte sayalım. Toplamda 1 2 3 4 5 6 sıra ördük. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi diğer renk ipime geçeceğim. Hemen krem rengi ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım ve herhangi bir trabzan tepesinden başlıyorum. Şöyle şuradan başlayabiliriz. Sık iğne ile kapattım. Şu arkada da ilmeği yürüteceğim. Bakın burada bir zincir çekiyorum. Şöyle net miyiz? Evet. Bir zincir çektim. Hemen dibine batarak bir sık iğne yaptım. Burada tüm trabzanların tepelerine batarak tek tek sık iğne yapacağız. Evet, bakın tek tek batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Tüm trabzan tepelerine ve beline dolayarak yaptığımız ikili trabzan tepelerine de sık iğnelerimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Tek tek batarak sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. En son trabzan tepesine battım. Sık iğne yaptım ve ilk sık iğne tepesine batarak kaydırmayla kapatıyorum. Burada bir zincir çektim. Tekrar dibine batarak bir sık iğne yaptım. Burada tığın başını doluyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğnenin bakın öndeki ilmeği şöyle net herhalde öndeki ilmeğine batıyorum ve bu ilmeğe 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tek ilmeğe 5 tane ikili trabzan yaptım ve hiç arada zincir çekmeden bir sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğnenin bakın önden ilmeğine batıp sık iğne ile kapatıyorum ve bir tane modelimiz ortaya çıkmış oldu.
Şimdi yine hiç zincirim yok. Tığın başını doladım. Bakın, birinciyi atlıyorum, ikincinin önden ilmeğine batıyorum. Ve bu ilmeğin içine 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Hiç zincirim yok. Birinciyi atlıyorum, ikincinin önden tek ilmeğine battım. Sık iğne ile kapattım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane atladım, ikinciye batıyorum. 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Zincirim yok. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneye sık iğne ile sabitliyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın, yine 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada bir tane atlıyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin şöyle batmıyorum da şöyle önden ilmeğine batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Sıram bu şekilde bitmiş oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, şimdi burada bakın, tığ tam şu bölümden geçiriyorum ve şu ilmeği arkaya alacağım. Şu şekilde. Bakın. Evet. Şimdi şunları şöyle aşağıya indiriyorum. Önce şurayı bir sıkıştıralım. Evet. Şöyle şurayı aşağıya indiriyorum. Bakın. Şurayı dikkatlice bakmanız gerekiyor. Burada 3 tane zincirim var. Yine bakın, şunları önden ilmeklerden almıştık. Şimdi arkadaki ilmekler var. Bakın. Şimdi buralara ikili trabzan yapacağız. Tığın başını doladım ve şöyle önümdeki ilk ilmekten başlıyorum. Şöyle şuradan alalım. İkili trabzanımı yaptım. Bakın, hemen şu ilmeklere batıyorum ve ikili trabzan. Zaten ilmekler önünüzde gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha netleyelim. Evet. Bakın, tığın başını doladım. Arkadaki ilmeklere batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramı bu şekilde devam edeceğim. Şöyle daha net göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle arkadaki ilmeklere batarak hiçbirini atlamadan tek tek hepsine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şu görüntü zaten verilmiş oldu. Evet. Tek tek. Arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine şöyle tepe noktasına batırarak kaydırmamı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen diğerine bakalım kaç sıra örmüşüz. Şöyle 1 2 3 4 sıra örmüşüz arkadaşlar. Şunda 1 2 3 4 5 sıra, eğer büyük yapacaksanız 5 sıra, ama küçük yapacaksanız 4 sıra öreceğiz. Birinci sırayı ördük. Şimdi 3 sıra daha öreceğim. Hemen bir sıra daha göstermek istiyorum. 3 zincir dibine batarak şöyle ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şöyle tek tek tüm trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Ama sizler isterseniz burada bu sırayı sık iğne de yapabilirsiniz. İkili trabzan yapmak zorunda değilsiniz. İkili trabzan da güzel oluyor ama sık iğne de bence daha güzel olabilir. Daha böyle tok durabilir. O yüzden bunu da söylemek istedim. Evet, bu şekilde arkadaşlar ben 4 sıra örüp hemen dönüyorum.
Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle son bir trabzanım kaldı. Ona da bir ikili trabzan yaptım ve yine aynı yöntemle kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 1 2 3 4 sıra yaptık ve hemen burada yine bir zincir çekerek şöyle hemen dibine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 3 zincirim var. 1 2 3 zincir çekiyorum ve burada hemen trabzanlarımı sayıyorum. 1 2 3 4. trabzanı şu şekilde batıp sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle burada minik kutucuklar yapmış oluyorum. Tekrar 3 zincir, 1 2 3 zincir ve 1 2 3 4. trabzan tepesine sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir, 4. trabzan tepesine battım, sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincirimi çektim, 4.'yü çekecektim. Evet, 3 zincir, 4. trabzana 1 2 3 4. trabzana battım, kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine son olarak 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. ilk yaptığım trabzanın tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum ve bu sıramı da şu şekilde bitirmiş oluyorum. Şimdi yine burada bir zincirle başlıyorum ve hemen dibine batarak bir sık iğne yapıyorum. Halkalarımın içine 3 tane sık iğne. 1 2 3. 2 halka arasındaki sık iğne tepesine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Halkanın içine batıyorum. 1 2 3 tane sık iğne. 4.'yü hemen buradaki sık iğne tepesine yapıyorum. Bu şekilde halkalarımın içine 3 tane sık iğne tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, 3 tane halkanın içine sık iğne ve bir tane de sık iğne tepesine, şöyle zaten batacağımız yer hemen görünüyor. 3 tane halkanın içine bir tane sık iğne tepesine, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son halkanın içine de 3 tane sık iğnemi yaptım. Hemen ilk yaptığım sık iğne tepesine batarak kaydırmayla kapatıyorum ve şöyle hemen göstermek istiyorum. Zaten model yavaş yavaş çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Burada 3 zincirim var. 1 2 3. Evet arkadaşlar, 3 tane zincirimi çektim. Hemen dibine batarak ikili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Yan yana 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 oldu. 5. 5. trabzana bir kez daha batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tek, 2 tek, 3 tek ve 5. sık iğne tepesine 2 tane ikili trabzan, yani 4 tek trabzan yapıyorum yan yana. 5. trabzana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar göstermek istiyorum. 1 ikili trabzan, hemen yanındakine ikinci ikili trabzan, 3 4 ve 5. ikili trabzana 2 kez batıyorum. Birinciyi battım, tekrar aynı trabzanın tepesine batıp ikili trabzanımı yapıyorum. 4 tek, 1 çift, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine bakın, az önce gösterdiğim gibi zincirin değil de hemen yanındaki trabzanın tepesine batıp kaydırmamı yapıyorum.
İster bu şekilde bırakabilirsiniz, isterseniz de benim gibi bir sık iğne sırası yapıp bitirebilirsiniz. Hemen son olarak bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batıp bir sık iğne yaparak sıramı devam ediyorum. Tüm trabzan tepelerine tek tek batıp sık iğne yapıyorum bu bölümde. Evet, tüm trabzan tepelerine tek tek batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Zaten gördüğünüz gibi modelim ortaya çıkıyor. Çok şık oluyor. Eminim ki bu videoyu seyrettiğinizde hemen elinizdeki ipler zaten yeter. Artık iplerle yapabilirsiniz. Elinizdeki iplerle hemen şöyle 1 saat bile sürmeyecektir eminim. Hemen şöyle şipşak yapıp hediye verebilirsiniz. Kendiniz kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde ben sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi de yaptım ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet, şöyle ipi saklamayı da göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde. Hiç belli olmayacaktır. Ben şöyle üstünkörü saklıyorum ama sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsanız artık iplerimiz hiç ortaya çıkmaz. Evet. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde sakladık. Ve şöyle çantamız hemen hemen hazır arkadaşlar. Hemen burada şöyle şu minik askısını yapmak istiyorum. Bu minik askının uzunluğu tamamen size kalmış. Ben burada 50 zincir kullandım. Diğerini hatırlamıyorum. Diğeri de muhtemelen aynıdır. Çünkü saymadım. Ama uzunluğu tamamen size kalmış. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben yine 50 zincirle başlayacağım. Şöyle ipime bir düğüm attım. Ve şöyle içten. Şuradaki sık iğnelerimiz var ya, bakın. Şu sık iğnenin birine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra 50 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 50 tane zincir çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 50 tane zincirimi çektim. Ve bunu nereye bağlıyoruz? Şöyle baktığımda bakın, tam şuraya bağladım. Tam karşısına gelen yer, yani tam şurası, bakın. Şuraya bağladık. Şuraya tekrar diğer ucunu bağlıyorum. Hemen şöyle saymaya gerek yok. Hemen karşısına gelen tarafa şu şekilde sık iğne ile bağladım. Şöyle bakın, göstermek istiyorum. Evet. Bakın tam karşı karşıya. Şu şekilde. Evet. Şöyle zincirle ince kalsın istemedim. O yüzden hemen şöyle şurayı bir sıkılaştırayım. Şöyle bir zincir çektim. Döndüm. Zincire tek tek batıp kaydırma yapacağım. Bakın. Şöyle kaydırma yapıyorum. Tek tek batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Direkt zincir çekip de bırakabilirsiniz. Ama ben böyle daha hani tutacak yeri kalın olsun istediğim için şöyle kaydırma yapıyorum. Şöyle hemen diğer uca gelene kadar kaydırmamı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son zincirime de battım. Şöyle şurayı bir sıkılaştırıyorum. Şu yine tek trabzan sık iğne olan bölüme tekrar şöyle beline doluyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Daha sonra bu ipleri şöyle içeriden yürüterek saklıyorum. Dediğim gibi sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Biliyorsunuz artık ip görüntüsünü hiç sevmiyorum.
Evet. Şimdi biraz daha saklayacağım. Evet. Hemen şunu da keselim. Arkadaşlar çantamız bitti. Sadece şöyle hemen göstermek istiyorum. Süslemesi kaldı. Şöyle yine zincir çekerek şöyle bir bağcık yapacağım. Ben hemen altta kullandığım renkte yaptım ama sizler direkt kremle ördüyseniz ikinci sırayı kremle de yapabilirsiniz. Bağcık tamamen size kalmış. Ben yine şöyle bu lilayla zincir çekmek istiyorum. Zincirimi şöyle istediğim boyuta gelene kadar çekeceğim. Şöyle şurayı biraz uzun tutalım ki şu uçlarına şu boncuklardan takacağız ya, onları rahat bir şekilde takabilelim. Şöyle hemen diğerlerini saymadım. Yine göz kararı zincir çektim. Yine göz kararı zincirimi çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeterli zincirimi çektim. Sizler de çektiyseniz şöyle hemen ölçüsünü göstermek istiyorum. Sayı vermek istemiyorum çünkü kullandığınız ipe göre değişir. Ben şöyle tuttuğumda, yani etrafını çevirdiğimde şu kadar yeterli gelir. Çünkü bunu sıkacağız, daha sonra da bağlayacağız. Çok da uzun olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle hemen burada ipimi kesiyorum uzunca. İçinden şöyle geçirdim. Şöyle 2 tane ahşap boncuğum var. Hemen geçirmek istiyorum. Öncelikle şuna geçirelim. Şöyle geçirelim. Evet. Şöyle hemen buraya bir düğüm atacağım ki boncuk çıkamasın. Evet, şöyle bir tane daha atarsam tamamdır. Evet. Şu ipi de zincirin arasında geçireceğim ki şöyle fırçamasın diyeyim ben. Evet. Şöyle birkaç kez zincirlerin arasından geçirdiyseniz yeterlidir. Hemen ipimi kesiyorum ve bir boncuğumu şöyle geçirmiş oldum, bakın. Evet. Şimdi önü tespit ediyorum. Şöyle tuttuğumda 2 tane bakın kutucuğumu şöyle ayırarak hemen ilk kutucuktan diğer kutucuğa şöyle geçirerek zincirime geçiriyorum. Şöyle. Evet. Kız çocukları da bunlara bayılacak. Şimdi yetişkinler de artık minik çanta kullanıyor. Çoğu markalara da bakıyorum, hiç böyle bizim eskiden kullandığımız büyük büyük çantalar yok. Böyle minik minik çantalar kullanıyorlar. O yüzden bu minik çantalar bayağı bir moda. Evet. Şöyle şunu da şuradan geçirdim. Bakın çok şık duruyor. Evet. Hemen buraya da boncuğumu geçiriyorum. Şöyle. Farklı boncuklarınız varsa yapabilirsiniz. Veya bu uçlara pompon da yapabilirsiniz. Ben şöyle ahşap boncuk taktım ama bu süsleme işleri tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi bu aşamadan sonra süsleyebilirsiniz. Evet. Şöyle iyice sıkılaştırdım. İpimi saklamayı unutmuyorum. Bir de böyle saklama işlerini ince bir tığ ile yaparsanız sizin için iyi olur. Şu anda benim yanımda olmadığı için ince tığımla yapmıyorum. Ama bir küçük daha tığ kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Evet, kesiyorum. Ve bu boncuğumu da takmış oldum. Çantamız bitti arkadaşlar. Şöyle hemen bakın, şöyle sıkılaştırdığımda bakar mısınız güzelliğine? Çok güzel oldu. Evet.
Ben diğerlerine şöyle boncuklar, daha doğrusu yapıştırdım. Ama siz daha sağlıklı olsun istiyorsanız bu boncukları dikebilirsiniz. Ben hemen yapıştırdım. Evet arkadaşlar, çantamız bu şekilde. Hemen şöyle bağlayarak da göstermek istiyorum. Şöyle küçük diyoruz ama içi bayağı geniş aslında. Anahtarlarınızı, minik cüzdanlarınızı, bozuk paralarınızı koyabilirsiniz. Şöyle şu anda içi boş ama gördüğünüz gibi çok şık. Tekrar şöyle içine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi içi gayet geniş. Hemen boncuklarımı da göstermek istiyorum. Şöyle tuhafiyeden aldığım şu boncukları tek tek yapıştırdım üstüne, cupcake'e tam benzesin diye. Dediğim gibi süsleme tamamen size ait. Sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle uzaklaştırıp tekrar göstermek istiyorum. Evet. Şöyle. Tabii içi boş olduğu için tam anlaşılmıyor ama gerçekten çok şık ve çok güzel oluyor. Diğerlerini de şöyle getirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.